Videoya hoş geldiniz. Ben Uğur. Çok hızlı bir konuşup videoyu salacağım beyler. Videonun başlığını normalde kadınlar onlarla nasıl konuşmanı istiyor yapacaktım. Fakat video içinde değinilen konuların gerek fazlalık gerek derinliğinden ötürü direkt olarak kadınlar yapmaya uygun buldum. Videoyu başından sonuna kadar eksiksiz yemek yerken tam ekranda izlerseniz en iyi sonucu alacaksınız. Çok da tutmadan iyi seyirler efendim. Lanet konuş la şunla. Ahmet'in Suudi'ye kaç yıldır platonik sevdası var ama bir türlü gidip konuşma cesaretini gösteremiyor. Her gün sınıfta kıza dik dik bakıyor ama o kadar yani. Sence sonrasında ne olacak? Lan sevgili yapmış ama. Ahmet'in kalbi kırıldı. Keşke gidip konuşsaydım diyor. Evet beyler, maalesef çoğumuz Ahmet gibiyiz. Bu arada ne haber ya? Özleştik mi? 10 gündür yokum. Bu arada saçlar uzadı falan. Neyse, nerede kalmıştık? Evet beyler, maalesef çoğumuz Ahmet gibiyiz. Ben değilim. Yani şu an değilim. Ama bir aralar öyleydim. Gel sana ortaokulda yaşadığım birkaç anıyı anlatayım. Tabi ilk aklıma gelen ve beni en çok utandıran, hatta bütün arkadaşlarımın da değişik bir şekilde bildiği bir anıyı anlatacağım. Şimdi beyler, yıl 2018 falan, tamam mı? O zamanlarda sıfatımız böyle. Sen bana şimdi ne oylarsan oyla. İster yakışıklıymışsın lan de, ister de tabi ortalama falan bir tipsin de. Ama ben kendime çoktan sıfır diye oylamayı yapmıştım. Yani hükmü çoktan kendim için asla bir sevgili yapamayacaka getirmiştim. İşte bu sıçtığım nokta. Çünkü inanmayacaksın ama belki o tiple bile gayet de kızlar bakıyordu. Yani bakıyormuş. Şöyle dönüp baktığımda gayet de kızların bana ilgisi varmış. Fakat ben bir mal olduğum için kendi kafamda çoktan bundan bir bok olmaz hükmünü vermiştim. Şimdi size bu zamana gelmiş olmama rağmen bile geriye dönüp baktığımda o anki halimi ıslak odunla döve döve öldürmek istediğim bir anımı anlatacağım. Yıl 2018. Hikayeyi biliyorsunuz. Okula gidiyoruz. Ortaokul, sıkıcı. Servis sabahın köründe soğuktan seni alır. 7-8 saat beyin yıkanması sonrası zil çalar. Son hız agalarla dışarı doğru adımlamaya başlarız ve servise doğru yola koyuluruz. Şimdi bizim serviste beyler bir tane sevdiğim bir kız vardı, tamam mı? Ama böyle bayağı içimde besliyordum aşkımı. Hatta kızla konuşuyordum da, fakat olayları ileri taşımaya hiç yemiyordu. Aynı serviste bir kız daha vardı. Mina diye. Kız da bayağı tatlıydı bu arada, yalan söylemeyeyim. Böyle Harry Potter misali yuvarlak gözlüğü falan filan vardı. Gülümsediğinde şuralarında böyle gamzeler çıkardı falan. Şimdi okul bitmiş. Çıktım, servise yürüyorum. Vardım servise. İçeri girdim. Her zaman agamla oturduğumuz mekana, cam kenarından çantamı attım ve servisin dışında yayan bir şekilde beklemeye başladım. İşte millet yavaş yavaş gelmeye başladı falan. Neyse, kısa keseyim abi. O kız geldi sonra, Mina. Ben de böyle servisin girişinde muhafız gibi duruyorum. Tamam, biriyle konuşuyorum. Abi kız hiç beklemediğim bir şey yaptı. Sırtıma dokundu. Döndüm ve bana dedi ki, Uğur, Instagram'ın var mı? Ben ne dedim biliyor musun? Enes Batur ekle. Kızın yüzünden o tatlı gülümseme var ya, bir silindi. Peki ben sonra ne yaptım biliyor musun? Bu aptal oğlu aptal cümleyi kurup kızın yanından siktirdim, gittim okulun yanındaki bakkaldan cips aldım, yedim. Ben hak ediyorum abi, ben her şey. Ve geri geldiğinde kız bana bırak bakmayın, kafasını bile geldiğim yola çevir. Yok götten sıkmayayım. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum ve belki de en iyisi budur. Ve evet, daha sonrasında o kız benimle ne konuştu, ne göz teması kurdu. Ben de aynısını yapardım galiba. Yani ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu tatlı kızla bir potansiyelim varken böyle bir aptal, böyle geri zekalı olup böyle yaptığım için bu kızla bir şansım varsa bile varoluştan tamamen sildim. Yani burada ne anlatmaya çalışıyorum beyler? Kızlar konusunda tek rakibiniz sizsiniz, kendinizsiniz. Daha kendini sevmezken bir başkasının nasıl seni sevmesini düşünebilirsin ki? Bir diğer deyişle 10 yıl önceki aptal halim olursanız, yani bu tiple bana bakmazlar aga derseniz, işte o zaman kaybetmiş olursunuz. Çünkü en başta insanın yanında kendisinin olması lazım. Gerisi lafı güzel. Ama burada zeki olmamız lazım. Ben kendimi seviyorum deyip kendimizi ve görüntümüzü geliştirmemek aptallık olur ve gerçekçi olmaz. O yüzden vücudumuza şekil vermeliyiz. Hayatımız aktif, yaşantımız sağlıklı olmalı. Kendimizde övünülebilecek bir şey bulduğumuzda kendimizi sevmemiz çok daha kolay olacaktır. Ben maldım ki kafamın içinde bu kısıtlayıcı düşünceyle yıllar boyu yaşadım. Oysa şimdi dönüp baktığımda ortaokulda gayet de kız arkadaşı yapma potansiyelim varmış. Yine aynı serviste Berfin diye bir kız daha vardı ve o gördüğünüz tipimle fotoğraf falan çekiyordu kendi telefonundan. Fakat bir sorun vardı ki ben kızı sevmiyordum. Ve kız hakikaten bana bağımlı gibi bir şeydi. Ama ben inatla yüz vermiyordum çünkü çok basit bir şekilde kızı sevmiyordum, hoşlanmıyordum. Başkası vardı kafamda. Ve şimdi dönüp baktığımda o zamanlar bilmediğim, ki çocuk olduğum için bu çok normal, bir taktiği uyguluyormuşum. Ghosting.
Evet, ya da yüz vermeme diyebiliriz. Fakat ben bu taktiği vallahi isteyerek yapmıyordum. Daha ne olduğunu bilmiyordum ki a**ına koyayım. O an minik Uğur'un zihni LoL, Minecraft ve top oynamakla doluydu. Fakat bir kız sizden hoşlandığını belli ediyor ve siz ona yüz vermiyorsanız bu onu daha çok hırslandırır. Ve daha çok denemeye başlar vesaire vesaire. Ve o zamanlar tabii ki benden hoşlandığını fark ediyordum. Küçüktüm, aptal değil. Fakat dediğim gibi ondan basitçe hoşlanmıyordum aga, bu kadar. Neyse, ortaokulu kapayalım. Peki beyler, ne çıkarıyoruz anlattığım bu hikayelerden? Tek rakibiniz sizsiniz. Eğer daha kendinizi sevemezseniz başka bir kızın veya erkeğin nasıl sevebileceğini düşünebilirsiniz ki? Şimdi Uğur, buraya kızlar onlarla nasıl konuşmamızı istiyor, öğrenmeye geldik, sen bize ortaokul anlatıyorsun, bana ne amına koyayım diyebilirsiniz. Ki haklısın büyük ihtimalle. O zaman asıl video şimdi başlıyor. Fakat direkt olarak kızlar muhabbetine girmeden önce altını doldurmak istediğim önemli dal mevzular var. Dilerseniz ilkiyle başlayalım. 1. Social skills ya da sosyal beceriler. Sosyal beceriler hayatınızda kullandığınız en önemli yeteneklerinizden biridir. Fakat çoğumuz bir mal gibi yetiştiğimiz için asla bu becerimizi geliştirmedik. Günlük hayatımızda en çok kullandığımız ve toplumun bizi bu becerimizi ne kadar yetenekli kullandığımıza bağlı olarak içe dönük veya dışa dönük diye kümelere koyduğu bir evren düşünün. Biriyle sabah karşılaştığında kullandığın günaydın, bir sorun olduğunda yaptığınız açıklamanın akıcılığı ve olayları açıklayabilme beceriniz, ne bileyim kartınız bloke olduğunda işte müşteri temsilcisini arayıp onunla gerçekleştirdiğiniz konuşma, kurye veya kargo adresi bulamadığında onunla telefonda verdiğiniz yol tarifi. İşte bunların hepsi ve daha fazlası sosyal becerilerinizi kapsıyor. Ve eğer insanlarla iletişim konusunda beceriksizsen bu social skill'inin çok da iyi durumda olmadığını gösterir. Ve kızlarla veyahut genel olarak herkesle konuşurken bu yeteneğimizde ne kadar ustalaşmışsak o kadar sağlıklı ve sevecen bir iletişim kurabiliriz. Yani kızlarla konuşmadan önce ilk önce konuşabilmeyi öğrenmemiz lazım. Herkesle. Bir diğer de işte ağzının laf yapabilmesi lazım. Ama Uğur benim sosyal skillim yok, sıfırım, ne bok yiyeceğim? Oğlum bak ne diyorsun? Sosyal skill. Ne demek bu? Beceri demek. Beceri ne demek? Level atlayıp gelişebileceğin her şey demek. Dur sana daha iyi anlatayım. Hani ilk LoL'e başladığında bok gibiydin ya. Sonra 4-5 yılını verdin, çok iyi oldun ya. Ya da aynı şekilde Brawl Stars'a 2019 yılına gittiğinde... Pardon. Ya da aynı şekilde Brawl Stars'ta 2019'da başladığın ilk zaman hiçbir çarı mekaniği bilmiyordun ya, sonra günde 100-200 oyun ata ustalaştın. Ya da 10 yıl önce hani ilk defa pornoyla tanışıp 31 çektin ya, sonra 10 yıl boyunca bunu devam ettirdin, sonra ustalaştın, master yaptın. İşte ne yaptın? Level atladın. Üzülme lan. Sadece kötü örnekler için değil bu analoji. Aksine iyiler için de geçerli. Hatta daha iyi bir şekilde. Her şey bir level'dan ibarettir ve level atlamanın en iyi, en güvenilir, en sadık yolu nedir? O oyunu daha çok oynamaktır. Dahası da var. Daha önce hiç 10.000 saat kuralı diye bir şey duydun mu? Bu abinin Outliers adlı kitabındaki bir mevzu. Diyor ki bir kişi var olan herhangi bir alışkanlığa veya spora bilinçli bir şekilde 10.000 saatini verirse o şeyde dünya çapında bir ustalık ve beceriye sahiptir. Tanıdık geldi mi? Sence yaşamından şu ana kadar nelere 10.000 saatini vermişsindir? Bu arada 10.000 saat hemen hemen 1,5 yıl falan ha. 416 gün. Ve sen 31 çekme ve pornoya büyük ihtimalle 100.000 saatten fazla bir zaman dilimi verdin. Veya başka alanlarına. Mesela video oyunları, telefon bağımlılığı vesaire. Yani demem o ki halihazırda 10.000 saat verip dünya çapında usta diye bir ünvan kazanabiliyorken bunun 10 katını kötü alışkanlıklara verdiğinizi düşünün. Peki şu anda yapmalıyız? Sosyal becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız insanlarla konuşmalısınız. Bunun başka bir yolu yok beyler. Kimisinde bu halihazırda adeta genetik olarak gelen bir şey gibi. Her zaman insan ilişkilerinde rahat olan çocuklar var. Daha böyle çocukken. Ve bence olması gereken de bu olmalı. Konuşkan ve dışa dönük olmalıyız. Şimdilerde çocukları görüyorum ve alayı suskun, böyle bir ciddi adam tribine girmişler. Aga kusura bakmayın da ciddi olmak bir, hem çok sıkıcı, iki, kimse ciddi bir insanın yanında eğlenemez. Bir insan ağır başlı olması gerektiği yerleri bilmeli. Misal bir cenazede falan işte sessiz olmalısın, saygılı olmalısın vesaire. Yani kısaca ortamına göre uyum sağlamayı bilmeliyiz. Ama günlük yaşantımızda işte işte olur, sporda olur, okulda olur, böyle içe kapanık, somurtkan, böyle mal gibi takılmamamız lazım. Bir diğer de işte içe dönük bir ezik olmanı, öyle ben çok ağır başlı bir adamım, öyle ciddi biriyim, herkesle oturup kalkmam falan, ona bağlamayacak kardeşim. Çünkü dediğim gibi her şey gibi sosyal becerilerimiz de bir yetenek. Ve yetenekten en hızlı o şeyi oynayaraktan faydalanabiliriz. Artı olarak dediğim gibi ciddi olmak bayağı bir sıkıcı. Uğur peki bana verebileceğin sosyal beceri taktiği var mı? Hayır. Evet. Taktikten kastım nasıl olabilirsiniz? Kendimden örnek vereceğim. Misal bir kural olarak benimseyebileceğiniz bir şey var. O da aklınıza ne geliyorsa onu söyleyin. Misal 2023 yılında sahilde bisikletle geçerken böyle sahile bir şey yaptıklarını görüp sordum. Çok doğal, çok basit. Abi ne oluyor buraya? Festival var canım. Hadi bakalım. Misal jimde bir adam gördünüz ve sizden oldukça kaslı ve böyle ne bileyim güçlü mü duruyor? İşte ne bileyim yanına gidip abi bayağı iyisin ha
sağlam bir adamsın falan, işte iyi basmışsın, kaç yıldır yapıyorsun falan, böyle bir muhabbet başlatabilirsiniz level atlamak için. İdeal olacaktır ve en güzel, en önemli kurallardan birisi bunu içinizden gelmesi, içinizden gelerek yapın. Ve konuştuğunuz kişinin yaşına göre işte konuşmayı değiştirebilirsiniz. İşte adam yaşlıysa, böyle 40-45 yaşındaysa, sizin yaşınız kaç bilmiyorum, ona göre işte kral iyi basmışsın falan, size yaşıt gözüküyorsa kanka bayağı iyi basmışsın, işte diyetin de var, ne bileyim, işte böyle başlatabilirsiniz. Ama sırf konuşmak için konuşmayın. Hayatta hakikaten içinizden geldiği, merak ettiğiniz bir soruyu sorun. Böylesi daha kolay olacaktır. Kısaca sporda veya dışarıda herhangi bir adamı ya da bir kadını görüp konuşma başlat. Bu hem senin hem karşındaki kişinin sosyal becerilerinizi kullandığı bir alan yaratacaktır. Artı olarak sporda konuşma başlatmak çok daha kolay. Adeta sosyal skill'i 10.000 saat üzerine çıkarma yuvası gibi bir şey. Misal pardon kaç setiniz kaldı, işte şurayı kullanıyor musunuz, bir su alabilir miyim, şu protein tozu kaç liraydı falan, hani aklınıza gelecektir. Zaman geçtikçe sosyal beceri level'ınız artacak ve bu tarz şeyler zihninizde daha kolay belirmeye başlayacak. Ayrıca direkt olarak bir arkadaşınla gitmek spora veya herhangi bir yere, oradaki konuşmalara daha hızlı, daha böyle akıcı katılmana yardımcı olacaktır. Çünkü halihazırda konuşuyorsak bu bize yardımcı olacaktır illaki. Yani kısaca, eğer insanlarla konuşmayı bilmiyorsan üzülme. Aksine sevin, çünkü artık bunun level'ını atlatabilecek bir yer olarak görüyorsun. Yani görüyordur umarım. Birkaç taktiğim daha var. Konuşurken yavaş ve en önemlisi rahat olun. Yavaştan kastım konuşmanız bir salyangoz gibi olmasın. Anlaşılır, düzgün, akıcı bir şekilde cümlenizi kurabilin. Tabii ne kadar cümleni söylemeden önce kafanda 100 kere o cümleyi kurup böyle sonu söyleyip üstüne bir de kekeleyebilirsin. Bu çok normal. Ama güzel yanı orada kanka. Level atlıyorsun. Bu başarısızlıkları her yaptığında level atlıyorsun. Hatta şöyle bir lafım bile var. Yalnızca başarısızlıklarımız bizi başarılı yapar. Çünkü sadece onlardan tecrübe kazanabiliriz. Yani kısaca social skills mevzusunu özetlemem gerekirse. İnsanlarla konuşun ve level atlayın. Bir insanı gördüğünüzde onun hakkında övebileceğiniz, söylemek isteyeceğiniz bir şey bulun ve söyleyin. Ne bileyim, bu en kötü kirve yeminime sağlamsın ha, eyvallah kuzen bile olsa çok iyi olur abi. Yani şu diyalog bile dolaylı yoldan level atlatacaktır sizi. Sadece çok minik bir kural var, çok önemli. İnsanlarla konuşmadan önce ağzınızın kokmadığından emin olun. Çok 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 değerli ve önemli bir şey. Çünkü ağız kokusu dünyadaki en yakışıklı insan bile olsanız tahammül edilemez. Tahammül edilemez. Sıfır. Temel hijyen muhabbetine girdirtmeyin işte oğlum. İşte dişlerini fırçala, duşunu al. Evet, hemen hemen sosyal skills bu kadardı. İleride çok 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 daha kapsamlı ve uzun bir full rehber çekeceğim ama şimdilik bu video için bu kısım bu kadar. 2. Cold approach. Cold approach nedir? Türkçesini soğuk yaklaşım diye çevirebileceğimiz cold approach. Misal diyelim, dışarıda, AVM'de ya da sporda bir kız gördün ve bu dişi varlığı görüp zihninin içinden aslında güzel kızla dediğin andan itibaren ayaklarına yürü komutunu verip yanına gidip konuşma başlattığın olaya cold approach denir. Yani cold approach basitçe bir kız görüp saniyeler içinde beynine bir senaryo yaratmaya fırsat vermeden cesurca gidip aklında hiçbir şey yokken konuşmaya denir. Burada birkaç kural vardır misal. Bir kızı gördükten max 10 saniye sonra konuşmaya başlamalıyız. Öbür türlü zihnimiz en hızlı açılışlar ya da en iyi hızlı taktikler, tavlama taktikleri falan diye sik şeyler düşünmeye başlayacak. Yani burada kızı görür görmez direkt gidiyoruz ki zihnimiz bahaneler üretmeden direkt aksiyon alabilelim. Ve söylemeliyim ki bu mevzu çok da kolay değil. Fakat ne kolaydır ki? Dedik yani 10.000 saat level atlama analojisi vesaire vesaire. Aynı kural var olan her şeyde olduğu gibi bunda da geçerli. Ve ben en sonki cold approach'umu bu tarihte yaptım. Bu tarihte yaptım. 28 Nisan 2023. Hala da bu deftere dokunmadım. O zamanlar da spora gidiyordum, böyle 1,5-2 yıl oluyordu. Yavaş yavaş özgüven kasıyordum. Dedim ki niye olmasınlar? Yani bu cold approach fikrine bir şans vermek istiyordum. Ve arkadaşlarla güneşli günlerde gidip sahilde yürüyen kızlarla konuşma başlatıyordum. Sırf level atlayabilmek için, evet. Ve inanır mısın? İlk 5 saniye korkmak dışında 6-7 kelime monolog sonrası bütün korku gidiyordu. Ve evet, totalde 5 korkusuzca gerçekleştirdiğim cold approach'ların hepsi başarısızdı. Ama ben tecrübemi cebe koymuştum. Kızların beni reddetmesi çok da önemli değildi. İlk soğuk yaklaşımım galiba bir tane kaykaycı kız vardı. Sıcak havada üstünde böyle çuval gibi kat sıvet falan vardı. Ama bayağı tatlı olduğunu düşünüp kızın yanına gittim. İşte yürüyordu. Arkasına dokundum. Kız bana döndü. Kulağında kulaklık vardı ve çıkar işareti yaptım. Daha sonra kulaklığını çıkardı ve ben de oldukça basit bir cümle olan "Pardon, seni beğendim de bence çok güzelsin" dedim. Evet, bunu dedim. Daha sonra kızın kaşları şaşkınlık ve birazcık da coşkuyla böyle havaya kalktı. Öncelikle "oha" dedi. Daha sonra tam olarak şu cümleyi kurdu: "Öncelikle helal olsun ama ben erkeklerden hoşlanmıyorum." Ben de öyle dedim. Fakat şakamı komik bulmuş olmayacak ki maalesef deyip yoluna devam etti. Ben de çok uzatmadım. Ama daha sonrasında o kadar iyi hissettim ki kendimi, yani bambaşka bir dopamin, serotonin verdi. Porno 31 falan hikaye oğlum. Özgüvende ve tecrübede direkt olarak net bir artış yaşamıştım ve çok da negatif bir geri dönüş almadığım için devam etmek de istiyordum. Daha sonra birkaç cold approach daha yaptım ama hiçbiri bununki kadar hoş karşılanmadı. Mesela bir tane kızla konuşmaya çalıştığımda "sevgilim var" dedi direkt.
Tamam dedim. Sonra bir tanesiyle konuşmaya çalışıyorum, böyle arkadaki kadınlar böyle durduk yere damladı, seni rahatsız mı ediyorlar falan diye. Ne alaka? Bir tanesinin köpeği bana havladı amına koyayım. İyi beyler, anlattığım mevzunun videosunu buldum. Bakın, arkadaşımla sahilde kara avı yapıyoruz. Taşların üstünde 2 tane güzel kız görmüşüz, tamam mı? Konuşmaya gideceğim. Arkadaşım da beni çekecek sözde. Ama daha yolun yarısında geri dönüyorum korkarak. Bu da böyle bir cold approach'un başarısız anısı. Kanka beni beğenmemiş. Tüh, beni beğenmemiş ya. Ya seni niye vermemişler ya? Yani öyle böyle bir sürü tecrübeye ve anıya sahip oldum. Peki cold approach yapmanızı önerir miyim? Aslında öneririm. Sadece benim gibi dışarı çıkıp eski deyimimle karı avı yapmayın. Onun yerine de genel olarak hayatınızı yaşayın. İşte spora gidin, alışverişe gidin, işte yürüyüşe çıkın, işe gidin vesaire. Ve işte o gittiğiniz yerlerde var olan kızlara cold approach yapın. Öbür türlü sadece kızlarla konuşmaya çıkmak büyük bir zaman kaybı. Kısaca hayatını yaşa, normal yaşantını yaşa. İlla orada senlik bir kız bulacaksın, göreceksin. Ona cold approach yap. Minik bir parantez daha. Bunu zaten öncesinde de duymuştuk. Ağzınız kokarken cold approach yapmayın abi. Direkt şansınız sıfır. Son olarak bütün bu işlemi güler yüzlü ve dost bir üslupla yapın. Sonuçta kötü bir şey yapmıyorsunuz. Hoşlandığınız bir kız gördünüz ve bir erkek gibi yanına gidip ona tanışmak istiyorsunuz. Yıllar önce babanız annenizle nasıl tanıştı sanıyorsunuz? Bir erkek gibi yanına gidip onu sevdiğini söyledi. Sonra da devamı geldi. Yani bu cold approach mevzusunu büyütmeyin. Ya karı rahatsız olursa, ya çevredekileri söylerse, ya herkes... Dediğim gibi niyetini ve enerjini iyi tutarsan pozitif geri dönüşler alacaksın. Ne ekersen onu biçersin misali. Evet, bu cold approach mevzusunu da anladıysak diğer mevzuya zıplayalım. Yani 3. Teasing. Beyler, bu kısımda good boy olmayı bırakmanız lazım. Bir diğer de işte kadınları kendinizden yüksekte, asla ulaşılmayacak kutsal ilahi varlıklar gibi görüyorsanız acilen bırakmanız lazım. Çünkü eğer bir good boy iseniz bu anlatacağım teasing isimli oldukça eğlenceli silahı kullanamayacaksınız. Peki nedir bu teasing? Türkçe'ye takılma veya alay etme gibi çevirebiliriz. Fakat ben buna dürtme demeyi daha çok seviyorum veya şok verme. Hiç Roblox'ta jailbreak oynadınız mı? Orada polis olmayı seçtiğinizde envanterinize bir taser geliyor. Yani şok tabancası. Ben bu benzetmeyi yaptım çünkü teasing ve taser hem isim hem anlam olarak çok benziyor. Yani kısaca kızlara alay yollu, eğlenceli bir şekilde takılmaya teasing deniyor. Misal bir örnek verelim. Randevudasınız ve kız arkadaşınız bir lavaboya gidip geleceğim diyor. Tamam mı? Çok sıcaklamış. Aradan birkaç dakika geçiyor. Hava da bayağı sıcak. Kız sonunda yanınıza gelip oturuyor ama bir bakıyorsunuz terden sırılsıklam olmuş. Burada teasing'de ustalaşmış bir kişi ne yaptın lan, squat mı attın tuvalette, yaş gibisin tarzı bir cümle kurabilir. Teasing mevzusu hem ilişkiyi hem konuşmayı çok daha ilgi çekici ve eğlenceli yapmaya yarıyor. Yani playful olmanız lazım. Kızın karşısında mal gibi durup böyle yemeği yiyip böyle ona gülümseyip bakmaktan daha fazlasını yapmanız lazım. Onu güldürün ve bunun yolunda çoğu zaman akıllıca kullanılmış teasinglerden geçiyor. Peki teasingin bir dozu var mı? Yani sınırımız ne? Kanka şu kadar söyleyeyim. Onu sen hesaplayacaksın. Yani riskler ve ödüller tamamen senin elinde. Karşındakiyle olan samimiyetin ve hiyerarşideki yerin gibi bir sürü ilkel mevzular var bu psikoloji tarafında. Fakat teasingden bir zarar gelmez. Ama dediğim gibi akıllı teasingler yapın. Gidip direkt obez orospu yapmayın. Ya da yapın. Dediğim gibi ortamdaki o samimiyeti siz koklayacaksınız. Yani kısaca kadar. Teasingi yapın. Çok eğlenceli ve iyi kullanıldığında pozitif dönüşler alacağınız bir silahtır. Hayır, kızlar asla kötü söz kullanmamalı. Onlar çiçekler. Evet, çiçekler. Ve onların suyu da teasing. Evet, teasing de bu kadar. Anladığınızı ve doğru bir şekilde kendi yaratıcılığınızla olay örgüsüne uyumlu bir şekilde kullanacağınızı varsayıyorum. Dilerseniz diğer mevzuya geçelim. 4. Color palette analogy. Beyler yalan söylemeyeyim. Senaryoyu yazarken bu kısmı çıkarsam mı diye harbi çok uzun bir şekilde düşündüm. Çünkü birazdan duyacağınız şeyler hakikaten ileri seviye taktik ve analojiler olacak. Ve bunu sizle paylaşacağım için çok mutluyum. Şimdi nedir bu color palette analogy? Şimdi bizim erkeklerin ve kadınların enerjileri çok farklıdır beyler. Erkek duygularını açıklamak için birkaç renk kullanabiliriz. İşte ne bileyim, heyecan, mutluluk, gurur. Peki kadınların duygularını açıklamak için hangi renkleri kullanırız biliyor musun? Hepsini. Bütün renkleri. O gördüğünüz bütün renkleri kapsayan yuvarlak renk paletleri var ya. İşte kızların duyguları onlar gibi. Ve bir erkeğin ilişkisinde kadınına adeta bağımlı yapmasının en iyi yolu nedir? Kelimenin tam anlamıyla bütün duygulara oynamaktır. Şöyle düşünün. Kız arkadaşınıza, bu arada evet, renk paleti analojimi kız arkadaşınız sevgiliniz dışında başkasına yapmayın çünkü harbiden bağımlılık yapıcı. Şimdi sıkıntı şu beyler. Playful bir insan değilsiniz. En azından ben değildim. Peki bundan kastım ne? Şimdi sıkıntı şu beyler. Kadınlarla olan ilişkilerimizde onların yalnızca birkaç duygusuna odaklanırız. Misal aşk, sevgi, seks. Bu kadar.
Ama kadınların duyguları bu kadar değil ki. Daha önceden de gördüğünüz gibi koskocaman bir renk bulutuna sahipler. Ve kadınlar üstünde tabiri caizse master yapmanın yolu onların bütün duygularına oynamaktır. Misal şöyle diyeyim. En son ne zaman kız arkadaşını korkuttun? Evet, bayağı altına sıçırttın karıyı. Böyle bir durup nefes nefese kaldırıp böyle manyak mısın lan sen, kafayı yedim amına falan demesini sağladın. Ya da onu son gücünle yatağa itip üstüne atlayıp böyle karnını açıp göbekle eline yaptın. Ya da en son ne zaman güreştiniz böyle bildiğin can acıtmalı bir şekilde böyle yataktan yatağa böyle vurmalı falan. Demek istediğim olayı anlamaya başladın değil mi? Yani beyler, problemimiz şu. Kadınlar içi dolu mis gibi capcanlı yaratıklar ve biz kullanmayı bilmiyoruz. Sıkıcıyız. Ortadaki potansiyelin farkında değiliz. Çoğu erkek kız arkadaşının sadece 2-3 duygusunu harekete geçirir. O da sevgi, aşk, değerli hissettirme. Bu kadar. Ama mevzu şu ki bunu zaten çevresinde var olan bütün erkekler de yapıyor. Ama oyunu asıl değiştirecek olan şey diğer duygulara da oynamaktır. Yeri geldiğinde korkudan kalbini durdurmayı, yeri geldiğinde yediğin bademi göbek deliğinin tam ortasına koymayı, yeri geldiğinde de onu o kadar çok güldürmelisin ki nefessizlikten ölmekten korkmalı. Yani evet beyler, kızlar hakkında başarılı mı olmak istiyorsunuz? Bütün duygulara saldırın. Mal edin onu. Duygudan duyguya geçsin. Üzüntü, acı, korku, zevk, komiklik, sevgi, mutluluk hepsini yaşatın. Bu tarz şeylere bayılıyorlar. Ve bunu yaparken severek yapın. Kadınınıza bağlanın. Gözlerinin ta içine bakın. Ve orada birkaç saniye tutulu kalın. Bu arada bu analojimi sevgiliniz olmayan kadınlara da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu mevzu kızları kendinize cidden çok bağlamaya yarayacağından seçiminizi doğru yapın. Kısaca beyler, kadınlar bambaşka yaratıklar. Sonsuz oğlu sonsuz bir motivasyon kaynağı. Ve bu bahsettiklerimi düzgün bir şekilde kullanırsanız o saat sonuç almaya başlayacaksınız. O zaman devam edelim. 5. Maskülen, feminen enerji. Evet, geldik masküleniteye. Aga şu enerjileri o kadar evirip çevirdiler ki hakikaten böyle artık anlatmaya midem bulanır hale geldim. Ayrıca yıllar boyu okul okuyup böyle değerli, önemli bir konuyu bir kere görmememiz yani yazık. Eğer bu tarz şeyleri küçük bir yaşta öğrenseydik hayatımız şimdi çoktan daha iyi bir hal almıştı belki de. Şimdi sizde bir şey yapacağız beyler. Gidin bir koşu kağıt kalem alın. Evet, kağıt kalem. Hala gitmiyorsun gibi. Şimdi kağıt kalemi aldıysanız ya da hadi olur ya evinizde kağıt kalem yoktur amına koyayım. Bilgisayardan da yapabilirsiniz dediğim ama kağıt kalem en iyisidir. Şimdi kağıdın üstüne uzun bir dikdörtgen bar çizin abi. Barın soluna feminenliği temsilen F, sağına maskülenliği temsil edecek bir M çizin. Şimdi sizden kağıdınıza bakıp bu enerjilerin hangi kısmına daha ağır bastığınızı size göre çizmenizi söyleyeceğim. Yani dikdörtgenin neresinde hissediyorsanız feminen taraf burası, maskülen taraf burası. Oraya bir çizgi çekmenizi istiyorum. Ama gelin ilk önce size ikisinin de ne olduğunu açıklayayım. F tarafına doğru yani feminen tarafa doğru gittikçe şu duygular daha ağır basar. Sevgi, İtaatkar olma, boyun eğme, tüm gün ilişkini veya sevdiğin kişiyi düşünme, çok hızlı bir şekilde aşık olma veya duygusal olma. Yani kısaca aklınızın sevdiğiniz kişiye kayıp durması ve tatmin olma gibi bir isteğiniz var. Ve bunun tam tersi M tarafına doğru yani maskülen tarafa doğru gittikçe şu duygularla daha haşır neşir oluruz. Çalışmak, hedefler, sorumluluklar, göreve odak, amaç. Bu tarafa maskülen tarafa doğru gittikçe kariyerini, işini düşünüyor olacaksın. Derslerini, sınavı, yapılması gereken diğer görevini. Sabah uyanıp duşa girdiğinde veya sıçarken aklından işin geçmeli. Bir sonraki görevinin planını, programını yaparken bulmalısın kendini. Dominant olmalısın ve özgür olmak. Bir erkek olarak prangasız olmayı arzulamalısın. Şimdi beyler çizginizi çekmeden önce kağıdınıza bakıp iyice düşünmenizi istiyorum. Sol taraf feminen, sağ taraf maskülen. Çizgin hangi tarafa daha yakınsa o enerjiye o kadar yatkınsın. Ve eğer çizgin ortalarda olursa karışık melez bir şeysin. Hem feminen hem maskülen yanların var. Ama bütün bu çizgi çizme işlerine başlamadan önce dikdörtgenine nerede olmak istediğine dair bir yıldız atmanı istiyorum. Hedef enerjin ne? Oraya bir yıldız at. En sonunda da nerede olduğunu düşünüyorsan oraya çizgini çiz. Evet, kağıdı kaleme bırakabilirsiniz. Artık bu enerjilerin ne boka yaradığını biliyorsun. Bir diğer deyişle maskülenite hayvan gibi kaslı olup zengin olmak değil. Görev odaklı olmak. Misyonunu ve gelişimini takip edip düşünmek. Feminen enerji ise aşk, sevdiğini düşünme, tatmin olma hissiyatı vesaire. Peki ya bir erkek feminen, bir kadın da maskülen olursa ne olur? İşte dostlarım, kutuplaşma dediğimiz mevzuya hoş geldiniz. Ve maalesef jenerasyonun yarısı kutuplaşmış durumda. Çünkü yıllardır beyinleri yıkanmış vaziyette. Kimse maskülen enerjisine sahip çıkmıyor. Kuruluşlar, büyük organizasyonlar ve genel olarak modern dünya. Doğduğun andan itibaren bu erkeksi enerjin bastırıldı. Bir kadın gibi yetiştirildik. En basit örnek, çocukken sınıfta bağırıp çağırıp koştururken obez kadın öğretmen geldi ve dedi ki "Çocuklar, sınıfta koşmayın, koşmak yasak. Müdüre götürürüm. Otur sıranı, bacaklarını koy. İyice kenetle birbirine. Çiçek ol. Şimdi diyebilirsin, Uğur bu anlattığın örnek çok yanlış. Eğer sınıfta biri koşturuyorsa onu uyarmak hocanın görevi.
Oraya koşma, oradan in, sesini çok çıkarma, o ağaca tırmanma, şurada şunu yapma, risk alma, aman canın yanmasın, kendi başına bir işe kalkışma. Ve bunun en büyük sorunu çevremizde biz küçükken bize bu değerleri öğretip bizi bir erkek gibi yetiştirmeyen baba figürümüzün olmaması. Veya baban vardı ama annenden bile daha feminendi. Olasılıklar uzayıp gidiyor. Ama genç bir erkeğin bir erkek gibi büyüyebilmesinin en büyük sorumlusu çevresinde maskülen bir babası olmalıdır. Ya da bir amcası ya da bir abisi. Bir figür olması lazım. Bunların yokluğunda çocuk kendi başının çaresine bakar ve yalan söylemeyeyim. Bu bile çok güzel bir deneyim olabilir. Eskiden Vikingler çocuklarının doğdukları andan itibaren 10 yaşına kadar sert şartlarda yetiştiriyormuş. Ve bu aktiviteleri başarılı bir şekilde gerçekleştirenleri artık çocuk değil, yetişkin bir birey olarak sayarlarmış. Yani adamlar daha 10 yaşında çocuklarını mızrak verip kaplanların önüne atıyormuş. Ve hayatta kalan çocuklar çok önemli bir ders öğrenir. Çocukluktan erkekliğe geçiş. Tabii ki günümüz modernitesinde elimize kalkan mızrak alıp kaplan öldürmeye çıkamayız. Fakat maskülen tarafımızı geliştirmek için yapabileceğimiz çok şey var. Daha fazla nasıl maskülen olunur diye anlatmaya geçmeden önce ilk önce bunun ilişkideki önemini anlatayım. Ama ilk önce bir su içeyim kanka. Kelimenin tam anlamıyla bir saattir konuşuyorum. Kutuplaşmadan bahsetmiştik. Bir erkek feminen, bir kadın da maskülen olursa enerjilerinde bir tezat yaratır. Bunun sonucunda da ortaya duygusal, aklı fikri kadınlarda, ilişkilerde olan bir erkek ve görev odaklı, aklında hep çalışmak olan kızlar ortaya çıkar. Eğer maskülen bir erkekseniz maskülen bir kadınla çıkmak istemezsiniz. Çünkü bu enerjilerde bir çakışma yaratır ve asla ilişkiden zevk alamazsınız. Ama eğer feminen bir erkekseniz maskülen bir kadınla çıkmaya bayılacaksınız. O işine odaklanırken siz ona odaklanacaksınız ve o işinden kalkıp sizi sevmeye geldiğinde bu hoşunuza gidecek. Ama eğer enerjilerine bağlı ve köküne kadar maskülen bir erkekseniz, sabah uyanıp günün amına koymaya hazırlanıyorsanız ve işiniz, görevleriniz aklınızdan çıkmıyorsa, işte feminen, güzel ve zeki bir kadınla çıkmaya o kadar bayılacaksınız ki kelimenin tam anlamıyla adeta enerjiyi koklayabilecek, içinize çekebilecek durumda olursunuz. Ve kanka şunu da söyleyeyim, bir kadın tamamen feminense bunu hissediyorsun. Bir kadın tamamen feminense ve bunu hissediyorsan sadece konuşurken, bak gözünün içine bakıp konuşurken sikim kalkıyor. Sikim bildiğin ortada herhangi ekstra bir uyarıcı olmadan titanyum bedrock oluyor amına koyayım. Sadece konuşarak. Eğer sen yeterince maskülensen karşına feminen bir kadın geldiğinde o enerjiden etkileniyorsun. Ve etkilenmemek elde değil. Ve bu çok sağlıklı ve olması gereken bir ilişki biçimi. Erkeğin tamamen eril, kadının tamamen dişil olması. İki tarafında enerjilerini kabul edip onlara sarılması lazım. Ama şu zamanlarda sence erkeklerin, toplumun yüzde kaçı maskülen? Kaçı görev odaklı? Kaçı sikinin keyfine etrafta koşup mal olmuyor? Kaçı dakik ve bir amacı var? Bu jenerasyonun erkekleri zayıf ve bunu kimseyi zedelemek için söylemiyorum. Şu anda içinde yaşadığımız toplum doğduğumuz andan itibaren bir kadın gibi büyüttü seni. Yediğin yemekler, gördüğümüz muamele, ta çocukluktan bu yana yaşadığımız kısıtlamalar. Zapt edildin. Bastırıldın, yumuşadın. Bir erkek böyle olmamalı. Güçlü bir erkeğin hayatta inandığı değerler ve bağlı kaldığı yüksek bir amacı olmalı. Ama kimse artık böyle değil. Etrafına bak. Herkes hırt, zayıf, bağımlılıklarının esiriler. Ülkenin yüzde kaçı sence maskülen hissediyor sanıyorsun? Ulan daha anlamını bilmiyorlar. Neyse biraz daha konuşursam bambaşka bir video olacak ama konudan şaşmak istemiyorum. Peki anlaşıldı. Maskülen olmak istiyorum. Bir erkeğin yolu bu. Peki nasıl maskülen, yani daha erkeksi olabilirim? 1. Competition. Bir erkek olarak testosteronunu yükseltecek en iyi şeylerden biri nedir? Yarışmak. Bir alanda başka güçlü erkekler ile çarpışmak ve onların elindeki her şeyi alıp galip çıkmak. Modern dünya senden bu özelliğini alıp yerine sadece kendinle yarış ya da her zaman dünkü halinin daha iyisi ol gibi yumuşak terimler getirdi. Oysa bir erkek olarak yarışmak, özellikle başka güçlü ve başarılı erkeklerle onların alanında çarpışmak kadar bir erkeği geliştiren bir şey yoktur. Eğer zayıf bir erkeksen elindeki her şeyi alırım. Her şeyi. Ve bir gram gözünün yaşına bakmam. Kimse bakmaz. Şu ana kadar yok bir kadın gibi büyütülmüşsün, yok işte hastaymışsın, yok şu bahane falan. Kimsenin umurunda değil. Erkekler olarak hayat acımasız, kıllı bir yarışma. Ve en hızlı koşanlar, en önde olanlar asla dönüp arkaya bakmaz. Asla. O yüzden yarışmacı olmalıyız. Competitive olmalıyız. Her alanda farkımızı koymalıyız. Eğer koymazsak başka bir erkek koyacak ve istediğimiz her şeyi alacak. İstediğimiz pozisyonu, istediğimiz evi, arabayı ve en önemlisi istediğimiz kadını. Bir erkeği daha masculine yapacak ikinci özellik.
Dövüşmek. Daha önce hiç yara almamış veya acıyı deneyimlememiş bir erkek asla kabuk bağlayamaz. Dolayısıyla zayıf kalır. Bu konu en iyi dövüş kulübü Fight Club filminde ele alındı. Bir sürü erkek bir araya gelip tüm güçleriyle dövüşüyor. Daha sonrasında arkadaş gibi hayatlarına devam ediyorlar. İşte bu erkekler için, özellikle maskülen erkekler için çok sağlıklı bir deşarj yöntemi. Dövüşmek hem erkeksi bir beceri öğretir, hem dayak yemeyi hem dayak atmayı öğretir. Dolayısıyla da hem kendine olan güvenin artar, hem kendini ve sevdiklerini koruyabileceğin değerli bir yeteneğin olur. Dövüşmek, boks yapmak hem hayvan gibi iyi bir spordur, nefes açar, hem de testosteronun daha da yükselebileceği bir mekan yoktur. Bütün duyguları yaşarsın. Birine vurup yere serdiğinde iyi hissedersin, çenenin üstüne bir direk geldiğinde mala dönersin falan. Ama sonunda, her şeyin sonunda ayağa kalkıp dövüştüğün kişiyle sarılırsınız ya. Elinizde boks eldivenleri vardır, böyle arkadan pat pat vurursunuz, gülersiniz birbirinize. İşte o en değerli andır. Kısaca, hem maskülen hem güçlü biri olmak istiyorsanız bir dövüş sanatına 10.000 saatinizi verebilirsiniz. 3. Ağırlık kaldırmak. Burayı kısa keseceğim, zaten şu ana kadar videolarımı izleyen biriyseniz anlamışsınızdır. Spora gitmek bir erkeğin hayatına yapabileceği uzun vadede en önemli yatırımdır. Ben çoktan 10.000 saatimi doldurdum bu alanda kankalar, sizi bekliyorum. Eğer spora başlamak istiyorsan ama nereden başlayacağını bilmiyorsan, aha şurada bir yerde karttan çıkan videoya falan tıklayarak bu videodan sonra oraya kayabilir ve spora başlayabilirsiniz. Seni daha maskülen yapacak dördüncü şey: meni retentasyonu. Kısaca nofap. Evet biliyorum, daha en sonki videom nofap'ti, farkındayım. Fakat güçlü bir erkek olmak istiyorsanız bunu yapmalısınız. O meni, o sperm, o döl sikinizden dışarı çıkmayacak. Bu kadar basit. Bu kadar. Belki yaşınız gençken anlamıyordunuz ama beyler, meni içeride tutulması gereken çok değerli bir şey. Çoğu erkek çok fazla attırmanın sonuçlarının farkında değil. Ve bunu ilk defa duyuyorsanız garip gelebilir ama çok ciddiyim. Güven bana. Çoğu erkek kafalarında benim programım var ya, haftada 3'ten bir şey olmaz, ben öyle rahat ediyorum, yıllardır yapıyorum falan diyebilir. Böyle yorumlar görmek sizi rahatlatabilir ve 31 çektikten sonraki kötü hissiyatı mental olarak zayıflatabilir ama beyler, gerçekçi olursak haftada birden fazla, bak o da maksimum birden fazla çekmemelisiniz. Menin 31 çektikten sonra çıkan şey seni erkek yapan şey. Belki hiç kimse sana bunu söylemediği için garip gelebilir ama cidden meni içinde bulundurman gereken çok değerli bir şey. İçinden attığında böyle minik bir zevk spazmı geçiriyorsun. Eyvallah, fena hissettirmiyor. Ama dönüşü, yani yatırım getirisi aslında negatif. Çünkü üzgünüm beyler ama 31 çektikten günler sonra bile maskülen hissedemeyeceksiniz. Ve bu his çektikten hemen sonra sizi sarmalayacak. Çekmeden saniyeler öncesi böyle gözü dönmüş, ağzından salyalar akan, böyle boşalmayı iple çeken adeta kuvvetli bir hayvanken şimdi böyle spazm olmaktan zevk komasına girmiş bir şeye dönüşüyorsun. Sonrasında ne oluyor? Sence boşaldıktan hemen sonra dünyayı fethetmeye, diğer erkeklerle yarışmaya, böyle diğer kadınlarla konuşmaya çok hazır ve disiplinli olabilir miyiz? Tabii ki olamayız. Bunu full nofap rehberimde de sormuştum. Şimdi burada da soracağım. Hangi halin gün içinde sence daha maskülen, erkeksi ve enerjili hisseder? Sabah duşta 2 posta atan halim mi, atmayan halim mi? Beyler şöyle bir senaryo düşünün. Yazın ortası, sımsıcak bir hava, sahildeyiz, kumlar ayağımızın altını yakıyor. Arkadaşınla yürüyorsun ve güzel bir kız görüyorsunuz. Ama kız çok uzakta ve en az 200-300 metre var. Hangi halin arkadaşınla olan o koşu yarışının amına koyup o kızın yanına ilk önce varıp konuşmaya başlar? Daha sabah 2 posta atıp bütün azgınlığını, erkekliğini ve testosunu banyoya döken halim mi, dökmeyen halim mi? Kısaca 31 çekmeyiniz. Çünkü daha sonrasında erkeksi aktiviteler yapacak enerjiniz ve mental diriliğiniz kalmayacaktır. 31'den sonra prolaktin patlar ve uyku gelir. Vücut ve beyin hayatta bir şey başardığını sanıp sistemi uyku moduna sokar. Ama sen hiçbir şey başarmadın. Sen sadece ekrandaki piksellere bakıp banyoda pipini sıvazladın. Mevzuyu anladıysanız süper. Daha fazlasını merak ediyorsanız şu videoyu izleyebilirsiniz. Devam edelim. Maskülenliğinizi arttıracak 5. ve en kolay madde: güzel gacılarla konuşmak. Maskülen enerjinin en basit tabiriyle güzel, seksi, tatlı kadınların etrafındayken ortaya çıkar. Ama mevzu şu ki şu günlerde maalesef hiçbir kadın feminen değil. Ve eğer maskülen bir kadının etrafında olursan feminen hissetmeye başlayacaksın. Görüyorsunuz, bu şey aynı bir mıknatıs gibi. Aynı kutuplar birbirini iter. Sen maskülensen o feminen olmalı. O feminense sen maskülen olmalısın. Bir diğer de işte maskülen enerjileri bizden çok daha altta olan kadınlarla olmalıyız. Ondan daha fazla çalışmaya, daha fazla göreve odaklanmış olmalısın. Çünkü ne zaman bu ayrıma sahip olduğumuzda, yani karşımızdaki kadından çok daha fazla maskülen olduğumuzda birbirinizin yanında felaket hissedeceksiniz. En azından bu mevzu benim için böyle, dediğim gibi. Eğer feminen bir kadının yanındaysam ve bunu hissediyorsam sadece konuşmayla sikim kalkıyor. Kelimenin tam anlamıyla beyler. Yani cinsel bir şey hakkında konuşmamıza gerek bile yok. Eğer feminen enerjisi benden çok daha yüksekte olan bir kadınla konuşmaya başlarsam sikim kalkıyor. Senin de kalkacak
yaşayacaktır eğer maskülen enerjin onunkinden yeterince yüksekse. Anlamışsınızdır burayı. Ve bu yaşaması çok güzel bir deneyim. Üstelik karşındaki kadının böyle dünya güzeli falan olmasına gerek yok. Enerjiler bu şekilde çalışıyor. Hissediyorsunuz her şeyinizle. Ama tam burada bir sorunumuz var. Dünyadaki erkeklerin, özellikle genç erkeklerin hepsinde aynı kendini kandırma durumu var. Hemen hemen herkesin ağzında aynı cümle. Ben kadınları umursamıyorum ki abi. Yok, kadınları umursamıyorum. Sadece kendime odaklıyım. Spora kendim için gidiyorum. Hayatta yaptığımız her şey öyle ya da böyle kadınlarla alakalıdır. Spora gittiğin her Allah'ın günü, erken uyanıp meditasyon yaptığın her gün, cildine iyi baktığın her gün, sağlıklı beslendiğin her öğün, karın çalıştığın her sefer. Hepsi alttan alta kadınlarla alakalıdır. Ve bu yanlış bir şey değil. Değil. Modernite bunu yapmanın yanlış olduğunu, kadınları cinselleştirmenin yanlış olduğunu sana bastıra bastıra yıllarca söyledi. Bu yüzden önceki bölümlerde erkekler bastırıldı dedim. Çünkü öyleyiz. Adeta evcilleştirildik. Duygularımızı yansıtamıyoruz çünkü ayıp. İstediğimiz gibi düşünemiyoruz çünkü yanlış. Ve görünüşe göre artık kadınları da sevmiyoruz. Niye? Çoğu erkek kendini toplum ve bazen de utangaçlıkları yüzünden baskıladı. Gerçek duygularını sergileyemiyorlar. Ancak duygularına sahip çıkan güçlü erkekler gelip konuşabiliyor. Son zamanlarda yeniden okuduğum felaket iyi bir kitap var beyler ve o da bu. Erkeğin özüne giden yol. Felaket bir kitap, maskülen ve feminen enerjiyi bu kitaptan daha iyi anlatabilecek herhangi bir rehber yok. Benim elimde olduğu için çok şanslıyım. Bu kitap hakkında da bu arada yakın zamanda bir full rehber yapmayı düşünüyorum. Kısaca bu kitap maskülen ve feminen enerjiye dair her şeyi barındırıyor. Ve bu kitaptan son zamanlarda öğrendiğim bir şey var ve diyor ki kadınlara duyduğunuz arzunun bastırılmasına izin vermeyin. Bu kitap yayınlanalı bayağı oluyor bu arada ama hala günümüzde o kadar uyumlu ki. Çoğu erkek kadınlara olan sevgilerini, arzularını ya ben kadınları sevmiyorum ki diye baskılamış durumda. Ve bu kitabın erkeğin özüne giden yolunun yazarı diyor ki bu olduğunda, yani kadınlara karşı kendi hislerinizi baskıladığınızda hem içinizdeki bu önemli maskülen enerjiyi reddetmiş olursunuz hem de dünyayı reddetmiş olursunuz. Her ne kadar metaforsal konuşsak da bu söz acı ve doğru. Eğer kendinizi baskılarsanız hem enerjinizi kadınlara hem bütün dünyaya karşı kaybedersiniz. Olmanız gereken adamın kabuğu gibi yaşamaya başlarsınız. Dışarı çıkıp yapman gerektiği gibi dünyayı, günü fethetmek yerine uyursun, uyanırsın. Birkaç sorumluluk yaparsın. Cansız, ruhsuz, enerjisiz, evcilleşmiş gibi. Demem o ki, bence bir erkek olarak kadınların hayatımızda bulunması çok önemli. Hayatımızı onlar varken şekillendirmemiz lazım, yokken değil. Hayatının çoğunda maskülen, heteroseksüel bir erkek olarak çevrende, yanında kadınları istemelisin. İstemelisin. Hatta istiyorsun da. Her erkek bir kadınla beraber olmak istiyor. Ama görüyorsun bu modernleşmiş, zayıf, iğrenç algı herkeste var. Erkekleri ben zaten kadınları istemiyorum ya. Ben kendime odaklanıyorum dedirtiyor. Yalan. Ben kadınları istemiyorum. Kadınlar ilgimi çekmiyor. Abicim değilim ya. Ben yoluma gitmiyorum. Aynı şey bu arada bir erkeğin ben kimseye karşı yarışmıyorum. Sadece kendine yarışışındayım. Dediğinde de olur. Bu zayıflık erkeksiz sağlıklı bir duygu değil. Bu kendini ve potansiyelini bastırmak, reddetmektir. Sence testosteronu yüksek, maskülen enerjisini kabul edip benimsemiş sağlıklı bir erkek bu arada kızlar umurumda değil ya falan diyor mudur? Tabii ki demiyordur. Oğlum testosu yüksek, sağlıklı, maskülen bir erkek kadınlara bayılır. Tabii ki bayılır. Feminen enerjinin hastasıdır ya. Kısaca kadınlara karşı bir ilginiz, bir arzunuz, bir alakanız, bir sevginiz var ve bunu baskılıyorsanız asla güçlü, maskülen, yüksek testolu bir erkek olamayacaksınız. Çoğu erkek hayatını bu iğrenç, bunaltıcı maske altında geçirip duruyor. Ne diye kendini baskılarsın, ne diye arzularını köreltirsin ki? Bu videoda yine bu arada dilimi tuttum. Kadınlarla ilgili attığım ilk videoda birazcık daha kabaydım. Ama o videoda da gayet güzel noktalara değindim. Sadece o video kadınları sikmek istiyorum diyormuşum gibi tarzı bir hava veriyor. Ve evet bu kadar. Doğru. Doğru bir hava. Kadınlarla beraber olmak istiyorum ve öyle değilmiş gibi yapmaktan bıktım. Sen de istiyorsun. Birlikte olmak, sağlıklı, destekleyici, güzel bir ilişkinin içinde olmak sen de istiyorsun. Hepimiz istiyoruz ve bu en temel ihtiyacın. Kimse bir şey diyemez. Ancak modern siktimin propagandaları seni böyle baskılamaya çalışır ama gözün açık artık. Eğer içinde sağlıklı bir testosteron seviyesi ve sağlıklı bir maskülenite istiyorsan ki bunlar da dolaylı yoldan işine, görevine, amacına odaklanmanı sağlayacaktır. O zaman kadınlara karşı arzularının sana gelmesine izin ver. Güzel bir kadının yanından geçtiğinde şöyle bir dönüp bakman, onu süzmen, kafanda cinselleştirmen tamamen doğal, normal ve sağlıklı bir şey. Kısaca kendinizi baskılamayın. Arzularınızı köreltmeyin. Çünkü kadınlara olan arzularınız dünyaya olan arzunuzla aynıdır. Kabul et enerjini. Baskılama. Oh be. Bayağı bir şey coverladık ha. Dilerseniz devam edelim. 6. madde. Maskülenliğinizi artıracak. Alıngan olmayı bırakın. Sen bir erkeksin. Bu kadar alıngan olmamalısın. Eğer biri sana bir laf attığında o lafı alıp böyle evirip çevirip kafanın içinde kişiselleştirip kinlenen biriysen
Zayıfsın. Zayıfsın, alıngansın, duygusalsın. Böyle olmaman lazım. Neden erkekler peki şu günlerde bu kadar alıngan? Çünkü dünya çok kadınsılaştı oğlum. Son yüzyılda bütün markalar, yiyecekler, yaşantın modernleşti. Bunun üstüne hayatımızda bize yön veren sert bir figür de olmayınca sonuç olarak biri bize iki laf atınca ağlar hale geliyoruz. Hele en kötüsü pozitif eleştirilere alınıyorsak. Misal güçlü maskülen bir arkadaşın gelip oğlum iyice obez oldun amına koyayım ya, kalk şunun başından basmaya gidelim lan diyorsa ve bu lafa böyle kötü hissediyorsan, böyle duygularını kırılıyorsa zihnin zayıf kanka. Bir sürü örnek verebilirim ama burada lafın nereden, kimden geldiği çok önemli. Empat olmalıyız. Yani içten içe arkadaşlarımızın haklı olduğunu bildiğimiz bir kişiliğimiz olmalı. Tabi burada arkadaşım dediğimiz kişi de önemli. Ama en basit tabiriyle alıngan olmamalısınız. Aynı şekilde yarışmacı bir üslupla karşı taraf saldırı yapabilir. Misal basittiniz, kolay bitti oyun, kolay yendik, bir dahakine daha iyi olun falan. Bu laflar seni tetiklemeli ama yalnızca pozitif bir spektrumda. Yani bu laflar daha iyi olmak için seni hırslandırmalı, bir yakıt gibi kullanmalısın. Yani öylece oturup ya arkadaş dediklerime bak neler diyorlar, dövseydiler bir de. Ayaklarını bırak. Güçlü, mantıklı, maskülen bir erkek eleştiriyi kaldırır ve hoşuna gider. 7. şey. Kadınlara duygu göstermeyin. Kısa tutacağım, duygularını açık eden bir erkek zayıftır. Zayıf bir erkekse maskülen değildir. Şöyle bir senaryo düşünün. Kadınınızın yanına gidip aşkım bugün beni işten attılar çok kötü hissediyorum deyip böyle memelerin üstünde ağlamaya başlarsanız bu hem kadının size karşı bütün saygısını, enerjisini yitirmesine sebep olacak hem de en kötüsü sizin için feminen enerjisinden vazgeçmeye başlayacak. Çünkü unutmayın, siz feminenseniz diğer enerji tam zıttı olmalıdır. Eğer sen zırlak bir feminen enerjiyle sevgiline gidip yaparsan kız sana maskülen bir enerjiyle yaklaşmak zorunda kalır. Bu da onu yorar. Kısaca kadınlara zayıflık göstermeyin. Kafalarının en arkalarında bile hiçbir sorun olmadan erkeğinin her problemi çözebileceğini bilmek isterler. En basit örneklerden bir tanesi. Misal bir AVM'ye falan filan bilmediğiniz bir mekana gittiniz ve yemek yediniz. Daha sonra mekan büyük ve kalabalık olduğu için çıkışı bulamıyorsunuz. Şimdi kız arkadaşınıza dönüp ya çıkış neredeydi ya falan demek yerine gidin kolunuza takın kızı ve kafanızda en son hatırladığınız lokasyona doğru yürüyün. Doğruyu bulursanız bingo, yanlışsa bir daha dene. Dünyanın sonu değil ya amına koyayım. Ama kıza soru sormayın. Yani kısaca kıza dönüp çıkış neredeydi la falan demeyin. Zayıflık belli etmeyin. Çünkü siz zayıflık belli ederseniz o asla tüm enerjisiyle yanınızda bulunamaz. Ama burada asıl kilit nokta kadınlara onların güvende olduğunu zihnen hissettirmelisiniz. Erkeğinin oluşacak her problemi çözebileceğini bilmeli. Parantez. Duygu göstermeyin dediğim kısımlar başta örneğini verdiğim işte işten atıldım kısmı gibi şeylerdir. Sevgilinize, partnerinizle, kadınınızla, eşinizle, karınızla tamamen neyse her şey açık olabilirsiniz. Özellikle yatakta bu arada. Tamamen açın kendiniz. Bütün duygularınız, bütün her şey sansürsüz, filtresiz bir şekilde en çıplaklığıyla böyle en böyle savunmasız olabilirsin. Yani yatakta her şey olabilir abi. Seks çok spiritüel, çok özel bir şey. %80 zihinsel, %20 bedensel sevişiriz biz. Yani olayın mental kısmı çok daha büyük ve önemli. Artı olarak yatakta paramparça olun beyler. Affetmeyin, aman vermeyin, tokatlayın falan. Dur falan der. Durmayın, devam edin, sert olun. Böylece 8. ve son mevzuya geçelim. İşte yaptığınızda maskülenliğinizin artacağı 8. son şey. Omuzlar arkada olacak şekilde dik durun. Bu aynı zamanda Jordan Peterson'ın Hayat için 12 Kural adlı kitabındaki ilk kural. Peterson bu kuralı sadece bir postürden ziyade hayata bakış açının tarzı geniş bir perspektiften açıklıyor. Fark ettiyseniz bütün ünlülerde bu duruş var. Sebebi çok basit. Güçlü bir duruş. Hiyerarşideki yerini temsil ediyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Vücut dilin toplumdaki yerini belirler. Aynı statün gibi. Ve bunlar da genellikle mutlulukla, serotoninle, dopaminle, testosteronla alakalıdır. Kısaca hiyerarşideki yerini en hızlı şekilde yukarılardaymış gibi göstermenin ve olmanın yolu postürünü düzeltmenden geçiyor. En azından hani şöyle gezmeyin sokakta. Evet beyler, maskülen ve feminen enerji bu kadardı. Emin olun daha anlatacak birçok şey bulurdum ama bu video için galiba bu kadar yeter. Ama evet, hemen hemen maskülen ve feminen enerji bu kadardı. Dilerseniz son kısma zıplayalım. 7. ve son kısım. Öv onu. Beyler, övgü feminen bir kadının yaşam kaynağı gibi bir şeydir ve çok kuvvetlidir. Ve evet, tabii ki bu kısım erkeğin özüne giden yolda var. Şimdi size minnak bir soru. En son ananızı ne zaman övdünüz? En son ne zaman annen yemek yaptığı için böyle gözünün içine bakıp anam ellerine sağlık çok güzel olmuş ya dedim böyle içten bir şekilde. You see, the way you want to motivate a masculine man, you just need to nudge him a little. But the way the feminine energy works, it's just the exact opposite. Eğer ikimiz koşu sırasında sana arkaya bakıp böyle geride kaldığını gördüğümde amına kodumun dombilisi hızlan lan
dediğim anda bu seni motive eder. Çünkü erkekler maskülen enerji bundan motive eder. Tabii bu söylediğim lafa oracıkta alınıp koşuyu da bitirebilirsin. Böylece hangi enerjide olduğunu bilmiş oluruz. Ama çoğu erkek bu lafı duyunca tetiklenir ve daha da hızlı koşmaya başlar. Yani işe yarar. Maskülenite ve feminenite hakkındaki uzun kısım yetmediyse bir de şöyle açıklayayım. Feminenite yani kadınların içinde bulunması gereken enerji övgüler ve iltifatlarla çalışır. Feminen kişiler yani çoğunlukla kadınlar bu tarz bir gaza getirilmeyle çalışmazlar. Yani sevgilinize bakıp ya aşkım iyice obezledin amına koyayım spora mı yazılsam falan demeniz onu motive etmez. Tam tersine yok eder amına koyayım. Bir diğer de işte kız arkadaşının spora başlamasını istiyorsan ona mal şişko demezsin. Yani dersin ki işte o spor kıyafetlerinin içinde çok güzel görünüyorsun. İşte vücuduna çok güzel bakıyorsun. Spor sonrası yaptığın yemekleri çok beğeniyorum falan dersin. Yani bu şekilde iltifatlarla, övgülerle motive edersin. Ve bunları içten, en önemli kısmı içten dersin. Sırf demek için demezsin. Dilinin ucunda bitiverir. Böylesi hem daha kolay hem daha içten hem daha iyidir. Yani bir yerde işte kız arkadaşınız spora gitmiyorsa onun içindeki kaliteyi övmeye başlayın. Anladın mı? Yani belki şu anda kulağa mantıklı gelmiyor bu dediklerim ama mantık maskülen içindir. Eğer feminen bir insanı desteklemek istiyorsan bunu sevgi, kibarlık ve övgü yoluyla yaparsın. Maskülen insanlar içinse tam tersi. Eğer daha fazla maskülen olmak istiyorsanız dinleyin burayı. Kadınlarda feminenlik nasıl övgüler, iltifatlar ile çalışıyorsa erkeklerde maskülenlik, eleştiri, meydan okuma ve yarışma ile çalışır. Bir diğer de işte içinizdeki maskülen enerji sana böyle 7/24 bağıran böyle başında duran bir komando ister. Hani ordudaki kaslı yapılı böyle korkunç çavuşlar, komandolar falan var ya. Sana böyle uyandınız mı lan değersiz bok parçaları şimdi siktirin gidin 20 kilometre koşuya çıkın lan falan diye bağırır böyle. İşte erkekler olarak içimizdeki karanlık maskülen enerjiyi tetiklemenin, açığa çıkarmanın yolu budur. Maskülen erkekler böyle övgülerden, sevgilerden, tatlı hediyelerden faydalanmaz. Maskülen enerjinin yakıtı tamamen eleştiriler, zor challenge'lar ve başka güçlü ve kuvvetli erkeklerin alayının içinden geçip ellerindeki her şeyi almaktır. Yani maskülen bir erkeğin içindeki bu enerjiyi beslemek için ona böyle aferin lan iyi bassın falan dememelisin. O içindeki karanlık şiddeti tetiklemelisin. Onlara küfür etmelisin adeta. Onları böyle gaza getirmelisin ama bunu yaparken de nazik bir yolla kullanamazsın. Yani erkeklerin içindeki bu maskülen enerjiye hitap etmek için onlara nazik olmamalısın. Onlara aferin falan dememelisin. Onlara adeta küfür etmelisin. İçindeki bu öfke, sinir hatta şiddet gibi maskülen karanlık duyguları tetiklemelisin. Maskülen birinin yanına gidip eğer sıkı çalışmazsan bir erkek sıkı çalışacak ve elindeki her şeyi alacak. Statüyü, işi, imkanı, arabayı, kadını bu tarz bir konuşmayı bir kıza yapmak onun içindeki maskülen tarafı çalıştırmaya yarar. Ve eğer istediğin buysa eyvallah. Ama eğer bir erkeğin maskülen tarafını ortaya çıkarmak istiyorsanız içindeki karanlık, ilkel duygularını dürtmelisiniz. Ailenin yüz karası olduğunu söylemelisin, onu kızdırmalısın. İçindeki bu tarz duygulara dürtmelisin, hitap etmelisin. Çünkü erkekler yalnızca bu tarz duygulardan pozitif bir şekilde fayda sağlayabilir kendine. İçimizdeki maskülenite ancak böyle çalışır. Ama bir sürü genç veya normal erkek, yaşlı erkek daha bunu bilmiyor. Çünkü daha maskülen ve feminenin ayrımını bilmiyorlar. Özellikle beyler en kötü, en kritik mevzu. Bir sürü erkek maskülenliğin en önemli ilkesini bilmiyor. O da arkadaşlarının eleştirilerinden zevk almak. Evet tabii ki erkeğin özüne giden yolda bu kısım var. Arkadaşların eğer erkeklerse ve içlerinde birazcık maskülenlik varsa seni eleştirecekler. Basitçe seni bir karı gibi gördüğünde seni eleştirecek insanlara ihtiyacın var çevrende. Ama şöyle bir sıkıntı var. Zaten bütün erkekler eleştiri yapıyor. Ve bu aptal hırt insanların eleştirilerini de kapsıyor. Yani iki çeşit erkekten eleştiri alırsın. Maskülen ve adam gibi adamlar vardır. Arkandan konuşmaz. Yüzüne karşı direkt birader sen iyice obezledin ha. Spora da gelmiyorsun aylardır. Hayırdır oğlum bir problemin var çözelim yardımcı olalım ne güne varız derler. Bir yandan da Allah'ın hırtı, alkolik, kendine faydası zaten yok. Bir de çevresine de zararlı kişilerin eleştirileri vardır. Kuzen LoL'e niye dün gece girmedin? İyice muamele koymaya başladın ha. Discord'a da gelmiyorsun. İyice değiştin vesaire. Yani burada kimin eleştirisine kulak vereceğin gibi önemli bir ayrım var. Bu tarz negatif ve amacımıza hitap etmeyen eleştiriler duymak istemiyorsak da hayatımızdaki bu negatif insanları keseceğiz. Bu kadar basit. Negatiflikten başka bir şey saçmıyorsa ve eleştirilerin altında güzel bir niyet yoksa, sadece sayıp sövüyorsa neden böyle bir varlığı hayatında bulundurup ruhunu zedeleyesin ki? O yüzden bu tarz dalyaraklarla iletişiminizi sıfırlayın. Ve emin olun sizsiz bir bok değişmeyecek hayatlarında. Ama sen sen gibi bu tarz videolar izleyip kendini geliştirmeye başlayan kişilerin hayatında böyle insanların olması sadece negatif sonuçlar doğurur. O yüzden negatif
negatif herkesi hayatından çıkar. Ama negatiflikten kastımı anladın sen. Yani birisi kanka şu oyunun başından kalk artık ev kedisi oldun iyice kalk koşuya güzel oldum hadi hop hop falan yapıyorsa bu güzel bir eleştiri. Bu negatiflik değildir. O yüzden beyler kısaca arkadaşlarınızın eleştirilerinden zevk alın. Ben bunu son zamanlarda yapmaya başladım ve çok mutluyum. Ve bu tarz bir eleştirilerden zevk almanın en hızlı yolu kırılgan egonuzu yok etmektir. Alınganlığınızı azaltın. Eleştiri kötü bir şey değil. Maskülen bir erkek için zevk veren bir şeydir. Çünkü onu daha iyi olmaya gaza getirir. Kısaca eleştirilerden gaza gelmek yerine duygusal yapıp trip atmaya başlıyorsanız yapmayın. Güçlü, maskülen bir erkek duygularına hükmeder ve zayıflıklarını bilir. Aynı şekilde bunları başkalarından duymaktan gocunmaz. Aksine takdir eder. Maskülen ve feminen enerjinin ne olduğunu bilmiyorsanız da artık gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi yaşantımızı ve kişiliğimizi maskülen biri olma yolunda şekillendirmeye başlamalıyız. Evet belki kolay olmayacak çünkü bunca zaman çoğu erkek bir kadın gibi yetişti. Duygusal, zayıf ama hatanın neresinden dönersek kârdır. Evet beyler geldik videonun sonuna. Eğer videoyu başından sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok güzel bir yatırım yapmış oldunuz. Ayrıca bu uzun yolculukta benim safımda çarpıştığınız ve bu tarz kötü alışkanlıklarınıza dur dediğiniz için size saygı duyuyorum. Son videomdan bu yana kanal çok güzel bir gelişimin içinde. Üstelik yazdığınız güzel yorumları da okuyup beğeniyorum. Bunun için de ayrıca minnettarım. Bu tarz videoları yapmak çok fazla zamanımı alıyor ama ortaya çıkan şeye değiyor diyebilirim. Eğer videom işinize yaradıysa şöyle bir abone olup yorum atarsanız çok makbule geçer. Ve unutmayın, hayatta yaptığımız her şeyi biz kendimize yaparız. Ve iyi şeyleri seçmek, yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Ve bana abone olarak hayatınızda bu tarz pozitif şeyleri daha çok görebilir. Oğlum tamam lan tamam anladılar. Sen